Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Çok fazla sorduğunuz için şu an size yatırım hesabı nasıl açılır, yatırım hesabı açtıktan sonra da hisse senedi ya da halka arz gibi ya da yatırım fonları gibi enstrümanlara nasıl yatırım yaparız, bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ekran görüntülü videomuz gelsin bakalım. Ben şuraya açmıştım. Evet, buradan bakın, yatırım hizmetleri. Ben Akbank'a şu an giriş yaptım. Bütün bankalarda bu arada yatırım bölümü vardır. Yatırım bölümüne girdiğiniz zaman bu şekilde bakın, size yine bir hisse senedi hesabı aç veya yatırım hesabı aç diye bir seçenek çıkar. Ben buraya girdim. Bak şimdi burada diyor ki hisse senedi hesabı açabilmek için yatırım hesabı sözleşmenizin güncel olması gerekmektedir. Yatırım hesabı sözleşmenizi güncellemek için tıklayın diyor. Tıklıyoruz. Burada benim mailimi istiyor. Onay vermem gereken şeyler var. Bunları geçelim. Bu şekilde SPK mutabakat formunda yer alan şartları okudum ve onaylıyorum diyorsunuz. Birçok burada işte grafikler, bilgilendirmeler var. Ben bunu şöyle okuduğum gibi kapatıyorum. Mutabıkım diyorum. Devam diyorum. Bunları kabul ediyorsunuz. İşlem başarıyla tamamlanmıştır diyor. Şimdi yatırım hesabını aç diyorsunuz. Burada bunları böyle okuyorsunuz. Diğer sayfada çıktığı için siz yine telefondan da girebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben bunları okuyup geçmiş gibi yapıyorum. Devam diyorum. Onay veriyorum. Ve hisse senedi hesabı açma işleminize devam edebilirsiniz. Burada uygunluk testi istiyor. Bakın bu çok önemli. Uygunluk testinde size sorduğu sorular var. Bu soruları cevaplayacağız. Örnek veriyorum. Risk sözcüğü sizin için ne ifade ediyor diyor. Örnek benim için heyecan ifade ediyor. Kredi borcu, ipotek gibi ödemek zorunda olduğunuz bir mali yükümlülüğünüz var mı? Varsa toplam varlığınızın kaçta kaçını oluşturuyor diyor. Yani burada şöyle 26-50 diyebilirim. Bu tabii sizin için bir risk analizi oluşturduğu için uygunluğunuzu ona göre kontrol edecek. İşte risk seviyesi çok fazla olan ürünlerde mesela girebiliyor musunuz, giremiyor musunuz? Buna onay verecek sizin için. Yatırımlarınızı almak istediğiniz risk seviyesi ve getiri beklentinizi aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklar diyor. İşte bakın burada ana param aynen korunsun isterim veya riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih ederim vesaire vesaire. Yani şunları işaretlemek çok mantıklı değil. Yani mesela ana paradan bir miktar kaybetmeni göze alabilir. Aslında size burada şunu soruyor. Yani siz ne kadar miktar kaybedebilirsiniz? Sorumluluk alıyor musunuz? Bundan bahsediyor aslında. Yani mesela ben şöyle yatırım stratejim yüksek getiri elde etmek için risk almaktır diyorum. Yani şuraya çok gerek yok. İşte çok yüksek getiri isterim vesaire vesaire. Ya bunlar zaten Forex olur, yani Forex'e gider konu. Ona gerek yok. Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarına değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Mesela çok önemli değil. Yani 1-3 yıl diyelim ortalama olarak uzun vadeli. Yatırımlarınızın yüzde kaçını 6 ay ve üzeri bir vade perspektifiyle değerlendirebilirsiniz diyor. Yani ne diyelim mesela buna? Hadi %30-40 diyelim. Yatırımlarınızı aşağıdaki ürün gruplarından hangilerinde ne sıklıkla değerlendirirsiniz? Mesela ne diyelim? Birden fazla ürünü işaretleyebilirsiniz diyor. Yani çok düşük riskli nadiren. Bunlar ben nadiren derim. Orta riskli ve yüksek riskli. Yani orta riskli şöyle yüksek sık diyelim. Yüksek riskli de ara sıra diyelim. Evet, burada yatırımcı profilinize uygun ürünler diyor mesela. Bakın. Hepsi uygun. Atak, agresif. Mesela siz burada deseydiniz ki ya ben çok fazla para kaybetmeye göze alamam. Benim risk anlayışım çok fazla değildir. Bakın o zaman burada şu agresiflerde size uygun değildir diyecek ve sizin o hisse senedi veya o fonu almanıza onay vermeyecek mesela. O yüzden de orta ve hafif ileri seviyede işaretleyebilirsiniz. Herhangi bir problem oluşturmayacak sizin için. Zaten siz bu fonlara veya hisse senetlerini kendiniz karar veriyorsunuz. Almak isteyip istemediğinize. Bundan dolayı çok fazla problem değil demek istiyorum. Devam diyoruz. Bakın burada uygunluk testi sonuç bildirimi. Yatırım profilinize uygun olmayan ürün ve hizmetleri kullanmak istiyor musunuz? Yani kendi kararımla burada size onay vermenizi istiyor. Yani ben yatırım ürünlerimi kendi kararımla bilgi ve tecrübemi aşan yatırım ürünlerini almayı kabul ediyorum diyorum. Ben kabul ediyorum. Evet, hisse senedi hesabı açma işlemine devam edebilirsiniz diyor. Ediyoruz. Yerindelik testi. Test sonucunu hesapla diyoruz. Bakın bizim için yine burada hesapladı ve onay verdi. Devam ediyoruz. Burada
Bilgi girişi diyor. Bir hesabınızı bağlayın diyor. Yani şu hesabımı bağlayayım. Çok problem değil. Telefonum vesaire, mailim. Tamam, sermaye piyasalarını okudum. Evet, kabul ediyorum. Tamam, kabul ettim. Kişisel verileri de ben kabul ediyorum. Evet, tamam. Devam diyorum. Tamam, sermaye piyasa araçları, alıp satım aracı, ters repo, yatırım hizmetleri, çerçeve sözleşmesi. Okudum. Burada okuyabilirsiniz yani isterseniz. Ben hiçbirini okumuyorum. Bunların hepsini işaretliyorum. Yani çok bakayım şöyle bir. Müşteri bilgilerinin gizlerine ilişkin bilgilendirme, müşteri muvaffakat metnine. Devam edelim. Tamam. Okuyorum. Hepsini de işaretliyorum. Devam ediyorum. Şimdi artık burada onay kısmına geldik. Onay verdiğiniz zaman bakalım sonucumuz ortaya çıkıyor ve yatırım hesabımız açılıyor mu açılmıyor mu göreceğiz. İşlemimiz başarıyla tamamlanmıştır. Yatırım hesabımız açılmıştır. 24 saat içerisinde MKK sicilinizi oluşturacak ve size bildirim verecek. Bakın buradan herhangi bir yardım istiyorsanız yardım talebinde bulunabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Çok fazla sorduğunuz için gerçekten bilenlerin haricinde bilmeyen çok kişi var. Özellikle halka arzlara, borsaya ve yatırım fonlarına girmek isteyenler var. Bu kişiler için hazırlamış olduğum bir videomdu. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Şundan da bahsedeceğim bu arada. Yatırım hesabını açtıktan sonra örnek veriyorum, borsa, halka arz, yatırım fonu gibi kısımlardan da çok kolay bir şekilde alım gerçekleştirebilirsiniz. Zaten bilginiz olsun. Herhangi bir halka arz varsa bankanızın duyurular kısmında görünecek. Zaten halka arzlar diye bir seçenek var. Yatırım bölümüne girdiğiniz zaman göreceksiniz arkadaşlar. Ben şimdi sizler için yine bir ekran görüntüsü paylaşabilirim. Nasıl alındığıyla ilgili şu anda bu konuyu işledik. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur ve faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda bu videoyu izlemesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa onlara da gönderirseniz aynı zamanda onun da görmüş olmasını sağlarsınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.